Tarihin derinliklerine baktığımızda, insanoğlunun maddi zenginlik arayışı kadar güçlü bir başka içgüdü daha karşımıza çıkar, bilinmezi keşfetme arzusu. 16. yüzyılda Güney Amerika kıtasına ayak basan Avrupalı keşifler, bu iki arzunun birleştiği noktada yeni bir efsaneye hayat verdi: El Dorado. Efsaneye göre, Güney Amerika'nın derinliklerinde, baştan sona altınla kaplı bir şehir ve burada yaşayan, zenginlik içinde yüzen bir halk vardı. Avrupalıların gözünde bir ütopya haline gelen El Dorado, dönemin en büyük altın arayışına ilham kaynağı oldu. Peki bu efsane gerçeğe dayanıyor muydu? El Dorado'nun peşine düşen keşifler gerçekte neyle karşılaştılar? Gelin, bu efsanenin kökenine ve sonuçlarına daha yakından bakalım. El Dorado kelimesi İspanyolca'da altın adam anlamına gelir. Efsanenin kökeni, Güney Amerika'nın Kolombiya ve Venezuela bölgelerinde yaşayan Muisca yerlilerinin kutsal ritüellerine dayanmaktadır. Muisca halkı, başlarına gelen bir törenle, yeni liderlerini bir gölün ortasına kadar altın tozuyla kaplanmış şekilde gönderir. Ardından şef, bu altını gölde yıkardı. Muisca kültüründe önemli bir yeri olan bu ritüel, Avrupalı keşifler tarafından duyulmuş ve yanlış anlaşılmıştı. Dönemin Avrupalı zihniyeti, bu altın törenini muazzam bir servet ve altınla kaplı bir şehir olarak hayal etti ve altın şehir efsanesini yarattı. Onlar için bu tören, altınla kaplı bir şehir veya büyük bir altın kaynağının habercisi gibi görünüyordu. Bu töreni duyan ve kendi hayal güçleriyle süsleyen Avrupalı keşifler, Güney Amerika'nın iç kesimlerinde altın bir şehir bulunduğuna inanmaya başladı. El Dorado'nun bir şehir değil, bir insan ya da lider ritüeli olarak başladığını bilmeyen keşifler, bölgede devasa bir altın şehrin peşine düştüler. Bu efsane hızla yayıldı ve El Dorado'yu aramak için bir dizi keşif seferi düzenlendi. Keşifler, yerel halklardan duydukları hikayeleri veya kendi gözlemlerini Avrupa'ya döndüklerinde büyük bir heyecanla anlattılar. Fakat bu anlatılar, her anlatımda biraz daha abartıldı ve detaylar süslenerek aktarıldı. İspanyol keşifler ve keşişler, El Dorado gibi efsaneleri krallara, saray mensuplarına ve Avrupa'nın dört bir yanındaki insanlara anlatırken, bu hikayeleri kendi inançları ve çıkarları doğrultusunda süslediler. Zamanla bu anlatılar, bir şehir değil, devasa bir krallık, hatta altınla kaplı bir imparatorluk olarak yeniden şekillendi. Muisca halkının şeflerinin altın tozuyla kaplanıp göle dalma töreni, Muisca kültüründe kutsallığı ve doğayla olan bağı temsil ediyordu. Şefin gölde kendini arındırması, doğayla uyum içinde yaşamanın ve toplumsal sorumluluğun bir sembolüydü. Bu ritüel, Avrupalı keşifler tarafından maddi zenginliklerin sembolü olarak yorumlandı. Oysa Muisca halkı için bu tören, şefin doğayla olan bağını, topluma karşı olan görevlerini ve kutsallıklarını yansıtıyordu. El Dorado efsanesinin temelindeki diğer bir mitolojik unsur ise altın ve suyun birleştirici gücüne olan inançtır. Muisca kültüründe altın, doğayla uyumu ve yaşam döngüsünü simgelerken, su ise temizlenme ve yenilenmenin simgesiydi. Avrupalıların gözünde, altın yalnızca maddi bir zenginlik aracı olarak görülse de Muisca halkı için altın ve su arasındaki bağ, ruhsal ve kültürel bir anlama sahipti. El Dorado efsanesinin şekillenmesinde bu altın ve su ritüelinin yanlış anlaşılması büyük bir rol oynamıştır. El Dorado'nun mitolojik kalıntıları, yalnızca bir altın şehir efsanesi olarak değil, Güney Amerika'nın doğal unsurlarla bütünleşmiş inanç sistemini ve doğayla olan derin bağını anlamak için de önemli bir penceredir. Bu efsane, doğa ile iç içe olan yerli halkların dünyayı nasıl yorumladığını, zenginlik ve güç kavramlarına nasıl baktığını, maddenin ötesinde bir anlam aradıklarını ortaya koyar. El Dorado efsanesinin cazibesi, yalnızca altın arzusuyla sınırlı olmayan derin bir psikolojik çekiciliğe de sahiptir. El Dorado'yu arama tutkusu, yalnızca servet peşinde koşmanın ötesinde, insanın bilinmeyeni keşfetme, kendini aşma ve sınırsız güç arayışıyla da açıklanabilir. Psikolojik açıdan bakıldığında, El Dorado'nun peşine düşen keşifler için bu hayali şehir, maddi bir zenginlikten öte, insan zihninin keşfetme arzusunun bir yansımasıydı. Altınla kaplı, gizemli bir şehir, insan zihni için adeta bir boş levha gibidir. Hayal gücüyle doldurulabilir, arzulara göre şekillendirilebilir.
Bu belirsizlik ve efsanenin sınır tanımayan doğası, kaşifleri daha büyük bir azimle arayışa itmiştir. Eldorado'nun bulunamamış olması bile cazibesini artırır. Çünkü insanların bilinmeyene duydukları merak, daha önce hiç keşfedilmemiş olanın hayalini kurmalarına neden olur. Eldorado'nun peşine düşen kaşifler, efsaneye ulaşmak için her türlü zorluğa göğüs germiş ve tüm hayatlarını bu arayışa adamışlar. Bu tutkuda servet ve güç arayışının yanı sıra insanın daha fazlasını arama içgüdüsü de önemli bir rol oynar. Psikanaliz teorisine göre insan zihni çoğu zaman ulaşılması zor olan, hatta ulaşılamayacak olan şeylerin peşine düşer. Freud'un haz ilkesine karşı gerçeklik ilkesi çerçevesinde açıklayabileceği bu durum, kaşiflerin Eldorado'ya duyduğu ilgiyi anlamak için uygun bir zemindir. Haz ilkesinin peşinde koşan kaşifler, bu efsanenin peşinde kendi sınırlarını aşmaya çalışmışlardır. Eldorado efsanesinin gerçekte var olup olmadığı sorusu ise arkeologlar ve tarihçiler tarafından yüzyıllar boyunca araştırıldı. Yapılan kazılar ve arkeolojik çalışmalar, Eldorado'nun bir şehir olarak var olmadığına dair güçlü kanıtlar sundu. Ancak Eldorado'nun var olmadığı gerçeği bile efsaneyi canlı tutmaya yetti. Çünkü bir yandan altın arzusunu körükleyen bir hedefken, diğer yandan da insanın bilinmeyeni olan merakının simgesiydi. Efsane ve gerçeklerin birleşimi olan Eldorado, yalnızca bir arayışın başarısızlıkla sonuçlanmasından ibaret değildi, aksine insanoğlunun bilinmeyene duyduğu arzu, efsanevi ve gerçek arasındaki ince çizginin sembolü haline geldi. Ve gerçekte hiçbir zaman bulunamasa da, insan zihninde daima var olmaya devam etti. Efsanevi şehir, bir yandan kaşiflerin azmini ve hayal gücünü yansıtırken, diğer yandan da yanlış anlamaların, kültürel farklılıkların ve psikolojik arzuların bir yansıması olarak tarihe geçti. Sonuç olarak, Eldorado efsanesi, yalnızca Güney Amerika'nın derinliklerinde kaybolan bir altın arayışından çok daha fazlasını ifade eder. Efsane ve gerçeğin birleştiği bu hikaye, insanoğlunun ulaşılmaz olana duyduğu bitmek bilmeyen ilgiyi, hayal gücü ve gerçeğin iç içe geçmesini ve kültürel perspektiflerin nasıl büyük yanlış anlamalara yol açabileceğini gözler önüne serer. Bulunamayan bir altın şehir olarak belki de tarihsel olarak var olmadı, ancak insan ruhunun ve zihninin derinliklerinde yer alan bu arayış, efsane ve gerçeğin bir birleşimi olarak ölümsüz kaldı.